Herkese selamlar. Bu videomuzda sizlere Inazuma'nın şu ana kadar olan işlenmiş hikayesini anlatacağım. Aynı zamanda bu videomuz bir önceki kardeşlerin buluşma videosu ile ufaktan da bağlantılı olduğu için dilerseniz sağ üstteki karttan bu videoyu da açıp dinleyebilirsiniz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Kardeşimizle olan acı buluşmadan sonra artık Inazuma'ya gitme kararı alıyoruz. Bağla bulup bazı soruların cevaplarını almamız gerekiyordu. Tabii bu hiç de kolay olmayacaktı. Çünkü Inazuma devasa bir fırtına ile Baal tarafından korunuyordu. Geçmenin tek yolu bu fırtınayı göğüs gerebilecek bir gemiydi. Bu tanıma uygun olan tek bir gemi vardı ki o da Beidou'nun gemisiydi. Beidou ile Inazuma'ya gitme hakkında konuşmaya gittiğimizde karşımıza sadece kendisi değil, aynı zamanda Kazuo adında Inazuma bölgesinden gelme birisi çıkıyor. Tabii o sırada da Beidou bir turnuva düzenlediği için bizim turnuvaya katılmak için geldiğimizi sanıyor. Ödül olarak ise Kazuo'nun getirmiş olduğu ölü bir vizyonu kazanana vereceğini söylüyor. Bizim niyetimizin Inazuma'ya gitmek olduğunu söylememize rağmen Beidou turnuvaya katılmamız konusunda epey bir ısrarcıydı. Beidou kurnaz bir düşünceyle turnuvayı kazanırsak bizi Inazuma'ya götüreceğini söyleyerek turnuvaya katılmamızı sağlıyor. Kazuo niyetimizin Inazuma olduğunu öğrenince bize kendisinden bahsetmeye başlıyor. Kendisi kaçak bir samuray. Inazuma'daki vizyon avından ötürü arkadaşını bu avcılığa karşı gelmesinden ötürü kaybetmiş. Kendisi ise arkadaşının ölü vizyonunu kapıp buralara kadar gelmiş. Vizyonun canlandırılmasının bir yolunu arıyordu ve çözümün turnuvada olabileceğini düşünmüş. Turnuva bölgesindeki yarışmacıları tanıyıp etrafa iyice göz attıktan sonra rakiplerimizi pataküte dövüp finale çıkıyoruz. Ancak ortada bir gariplik vardı. Finalist olan rakibimiz ve kazanana ödül olarak verilecek vizyon ortalıkta yoktu. Kazuo'nun rüzgara olan hakimiyeti ve iz sürme kabiliyetiyle beraber çok geçmeden hırsızı yakalıyoruz. Bu kişi aynı zamanda bizim finalde karşımıza çıkacak olan rakipti. Vizyon için son bir kez kendisiyle bir karşılaşma gerçekleştiriyoruz, ardından bu ölü vizyonu geri elde edip Kazuo'ya veriyoruz. Beidou'nun yanına dönüp durumu bildirmemizle beraber Beidou bizi şampiyon ilan ediyor ve bizi en kısa süre içerisinde Inazuma'ya götüreceğini söylüyor. Ufak bir hazırlık aşamasından sonra Beidou'nun ekibinden bir adam gelip geminin gitmeye hazır olduğunu bize bildiriyor ve en sonunda Inazuma'ya ulaşmak için son adımlarımızı atıyoruz. Şiddetli dalgaların ve fırtınaların arasından geçerek sonsuzluğun ulusu Inazuma'ya ulaşıyoruz. İskelede bizi Touma adında birisi karşılıyor. Kendisi Kamisato klanının kıdemli bir yardımcısı, Ayaka'nın sağ kolda diyebiliriz. Beidou ile iskelede yollarımızı ayırıyor ve Baal'ı bulmak için Touma ile beraber işbirliği yapmaya başlıyoruz. Touma öncelikle işlerin burada nasıl yürüdüğünden bahsediyor ve bizi Inazuma'da gezdirmeye başlıyor. Şöyle bir sıkıntı vardı. Touma, Baal ile karşılaşmanın hiç de kolay olmayacağını ve bize pahalıya patlayacağını söylüyordu. Elbette bizim Baal'ın nasıl biri olduğundan daha haberimiz olmadığı için buna tam olarak bir anlam veremiyorduk. Tek sıkıntı o da değildi. Burada hiçbir iş doğru düzgün ilerlemiyordu. Vizyon avının yanı sıra buraya girişin normalde yasak olmasından tutun da girenin de hiçbir şekilde rahat bırakılmadığı bir yerden bahsediyoruz. Neyse ki giriş belgelerimiz Touma tarafından bir şekilde halledilmişti ki biraz daha rahat bir şekilde gezinebiliyoruz. Ufak birkaç sorunun halledilmesinden sonra Touma, Kamisato havanesine doğru gidip bizi Ritu'da bırakıyor. Tabii bunun belli bir sebebi vardı. Touma aslında bizi bir sınava sokmuştu. Giriş belgelerimiz maalesef ticaret bölgesi olan Ritu ile kısıtlıydı. Baal ile görüşme fırsatımız olmayabilirdi. Burada 3 büyük komisyon yani organizasyona değinmekte fayda var. Çünkü hikayenin devamı buraya bağlı. Bu komisyonlar aynı zamanda başkalarına görev veren büyük klanlardan oluşuyor. İlki Tenryo Komisyonu. Asker ve polisiye gücünü elinde barındırıyor ve Baal tarafından yönetiliyor. Ayrıca vizyon avcıları da yine burada yer alıyor. Kujo klanı ise Baal'ın kurallarını kabul etmiş, Tenryo Komisyonu'nu destekleyen oldukça büyük ve sadık bir klandır. Kanjo Komisyonu, Inazuma'nın maliyesini takip eden, sınırlarını belirleyen, töreleri düzenleyen bir organizasyon. Bu komisyon ise şu anda Hiragi klanı tarafından yönetiliyor. Kendileri de Baal'ı destekliyor. Yashira Komisyonu ise Inazuma'daki türbeleri düzenliyor, festivalleri ayarlıyor ve kültürel etkinlikleri yönetiyor. Şu anda Kamisato klanı tarafından yönetiliyor. Başında ise Ayaka'nın abisi Ayata Kamisato bulunuyor. Buradaki komisyonların ikisi Inazuma'yı yöneten Baal'ı desteklerken Yashira Komisyonu desteklemiyor. Elbette bunu açık açık söylemiyorlar. Sadece doğru anı kollayarak Baal'ı zayıf düşürmeyi hedefliyorlar. Çünkü vizyon avına tamamen karşı durumdalar.
Tenryou Komisyonu'na bağlı olan Kujou klanındaki Hiragi Chisato'nun mektubunu iletme görevimiz ile beraber, daha doğrusu Chisato zaten Hiragi klanına mensup ancak orada bizim için duran birisi. Mektubunu iletme görevimiz ile beraber bizim Rito dışına çıkışımız sağlanıyor. Bu sayede Touma'nın sınavından da geçip Kamisato hanesine gidebiliyoruz. Varmamızın ardından Ayaka ile tanışıp mevcut durumu konuşuyoruz. Kendisi bizden vizyon avına karşı savaşmamızı istiyorken biz ondan bizi Baal ile tanıştırmasını istiyoruz. Ayaka'nın belirttiği 3 vizyonsuz kişiye yardım etmemiz karşılığında Ayaka bizi Baal ile tanıştırmayı kabul etti. Biz de hemen yola koyulup bu vizyonu çalınmış 3 kişinin yanına gittik. Her bir vizyonsuz olan kişiye yardım ettiğimizde aslında durumun ne kadar kötü olduğunu görüyorduk. Çünkü başta bu vizyon avcılarına karşı savaşmayı kabul etmemiştik. Vizyon bir kişinin hırsını temsil eder demişti Yae. Sözü tamamen doğruymuş. Vizyonu kaybetmiş olan kişiler güçlerini kaybetmekle kalmayıp aynı zamanda anılarının bir kısmını da kaybediyorlardı. Bu da onları depresif bir duruma sürüklüyor, hatta kişileri amaçlarından tamamen saptırabiliyordu. Bu kişilere yardım ederken 3. vakada çok garip birisiyle karşılaşıyoruz. Yae Miko. Bu kişi gizemlerle dolu birisiydi. Yae basım evinin sahibi, ayrıca Yüce Narukami Türbesi'nin de yöneticisiydi. Kendisi Jonli'nin eski bir arkadaşı ve Ganyu ile tanışık birisi. Bu kadar yaşlı olan birisi kesinlikle çok fazla bilgiye ve gizeme sahip olmalıydı. Kendisiyle pek konuşma fırsatı bulamasak da o bizim buraya geleceğimizi önceden biliyordu. Tek bildiğimiz bize karşı büyük bir umut besledi. Ancak bunu neden dediğini tam olarak bilmiyoruz. Belli ki kendisinin bildiği bazı olaylara karşı göğüs germemiz gerekiyordu fakat bunu bizimle paylaşmamıştı. İleride kesinlikle bu işlerde Yae'nin parmağını göreceğiz gibi görünüyor. Bu vizyonu çalınmış 3 kişiyle de uğraştıktan sonra Ayaka'nın yanına geri dönüyoruz. Gördüğümüz acı dolu anlardan sonra Ayaka'nın yanında vizyon avcılarına karşı savaşmayı kabul ediyoruz. Duruma sevinen Ayaka bize planını anlatmaya başlıyor. Kendilerini direnişçiler olarak tanıtıyor. Sangonomiya klanı, Yoimiya ve Masakatsu'dan da bahsediyor. Masakatsu direnişçilere destek adına sahte vizyonlar üretip vizyon avcılarına kandırmaktan ötürü hapse atılmış olan birisi. Bu kişiyi kurtarabilmek adına Yomi ile beraber hareket etmemiz gerekiyor. Planın gerekliliğinden ötürü öncelikle havai fişek dükkanı sahibi olan Yomi ile tanışıyoruz. Kendisinin asıl olayı aslında festivaller için şenlik yaratmak olsa da şu anda vizyon avcılarına karşı insanları korumayı öncelik edinmiş durumda. Masakatsu'yu kurtarabilmek için hapishaneye sızmamız gerekiyordu. Yoldaki gardiyanları halledip en sonunda Masakatsu'nun olduğu yere ulaşıyoruz. O sırada işkence edilen Masakatsu'yu kurtarmak adına Yoimiya muhafızların dikkatini dağıtıyor ve bu sayede usta zanaatkarın yanına ulaşabiliyorlar. Bu işin oldukça basit gerçekleştiğini düşünmeye başlarken arkamızdan hiç de hafife alınmayacak, oldukça tehlikeli, aynı zamanda Baal'ın kıdemli ve yeminli askerlerinden birisi Kujou Sara beliriyor. İlginç bir şekilde Sara, Masakatsu ile hapishaneden ayrılmamıza izin veriyor. Bunun sebebi ise bizi büyük bir tehdit olarak görmüyor. Tabii bir daha adamı görmesi sonucunda kesinlikle hapse tıkacağını da belirtmeden etmiyor. Başarılı bir mahkum kurtarmanın ardından Ayaka'nın yanına dönüyoruz. Hem Ayaka hem de Yomi ile beraber biraz vakit geçirip kendi hikayeleri hakkında biraz bilgi edindikten sonra tekrardan Kamisato hanesine dönüp planın son halini konuşmak istiyoruz. Ancak Ayaka ile eve girdiğimizde maalesef Touma'yı bir türlü bulamıyoruz. Başı belada olabilirdi. Ayaka'yı evde kalması gerektiğine dair ikna edip Touma'yı aramaya çıkıyoruz. Meydanda büyük bir kalabalık görünce ilk iş oraya gidiyoruz. Karşılaştığımız durumda ise Touma yakalanmış, elleri bağlanmış, muhafızlar tarafından zapt ediliyordu. Baal ise heykelin önünde Touma'nın vizyonunu çekip heykeline kazımak için can atıyordu. Biraz daha durumu gözledikten sonra Baal tam Touma'nın vizyonunu ele geçirirken öne atılıyor ve Touma'nın vizyonunu kurtarıyoruz. Touma'yı oradan kurtarmaya çalışırken Baal bizim ciddi bir tehdit olduğumuzu anlıyor. Vizyonsuz ve buna rağmen element güçlerini kullanan birisi. Baal için oldukça büyük bir tehditti. Çünkü vizyonu hapsetme gibi yeteneklerini vizyonsuz birisi üzerinde kullanamazdı. Bu yüzden bizi kendi özel alanına birebir yapmaya çekti. Amansız bir çatışmanın ardından Baal oldukça açık ara bir fark ile bizi alt etti. Neyse ki Touma ellerini iplerden kurtarmayı son saniye başardı ve Baal'ın ellerinden kurtulmamızı sağladı. Baal ile ilk karşılaşmamız hiç de hoş olmamıştı. Aradığımız cevapları elde etmesi daha da zor olabilir. Bu olaydan sonra Baal askerlerine bizim yakalanmamız için özel emir verdi. Sara ise bu emir ile orduyu hazırlamaya koyuldu.
Yeni hedefimiz Sangonomiya Kokomi'nin oluşturmuş olduğu direnişçi topluluğuydu. Şu anda liderleri Goro tarafından yönetiliyor. Maalesef Ayaka ya da Touma bizde gelemezdi. Bizim tek başımıza bir şekilde oraya gidip kendimizi kabul ettirmemiz gerekiyordu. Etraftaki söylentileri sinsice dinleyip direnişçilerin konumunu belirleyip oraya gitmeye başladık. Yolumuzun üzerinde iki asker tarafından köşeye sıkıştırılmış bir direnişçiye denk geldik. Yardım ettiğimiz direnişçi Teppei bize direnişçilerin tam konumunu göstermek istedi. Ayrıca Goro ile beraber de bir görüşme hazırladı. Goro'yu kendimizi direnişçilerin bir parçası olarak kabul ettirdikten sonra Teppei ile beraber öteki direnişçilerle tanıştık, kendi potansiyelimizi gösterdik. Tenyo komisyonunun bizim peşimizde olduğunu bilen Goro, ön saflara bizlere haber vermeden askerleriyle beraber ilerledi. Neyse ki çok geçmeden durumu fark edip Teppei ile beraber ön saflara katıldık. Daha savaş başlamamıştı. Sara bize ele geçirebilmek için bir teklif sundu. Kendi en iyi askerlerini seçerek bizimle birebir atmalarını istedi. Biz de çekinmeden kabul ederek her bir adamını bir güzel hakladık. Bu duruma iyice sinirlenen Sara en sonunda hücuma geçti. Kaybetmeyi belli ki hiç niyeti yoktu. Bizi gerçekten ele geçirip Baal'ın ellerine teslim etmek istiyordu. Sara, Kokomi'nin eksikliğiyle kesin zafer alacağına inanıyordu. Savaş bir süre devam etti. Direnişçiler geri düşmeye başlamıştı. Tam o anda yüksekten bir ses geldi. "Beklettiğim için kusura bakmayın. Bekleyişiniz sona erdi yoldaşlarım." Kokomi sahaya iniş yapmıştı ve sadece kendisi de değil, yanına Beidou, Kazuha, paralı askerleri de getirmişti. Bu sayede direnişçiler epey büyük bir üstünlük kazanmış, Sara ve ordusunu geri püskürtmeye başlamıştı. Sara bu yenilgiyi kendisine yedirememiş ve askerlerini geri çekmek zorunda kaldı. Bu direnişçiler için oldukça güzel bir zafer oldu. Savaştan sonra Sangonomiya Kokomi ile bizzat tanışma fırsatımız oldu. Kendisi Watatatsume adasının yöneticisi, ayrıca direnişçilerin asıl noktası da burası. Kokomi bizi Watatatsume türbesine davet ederek bir karşı plan hazırlamak istediğini söyledi. Inazuma hikayemiz şimdilik bu kadar. Tüm paylaşılmış olan bilgiler bunlar. İlerleyen yamalarda hikayenin devam kısımları da gelecektir. Ben de bu devam videoları yine buradan atmaya, sizlerle paylaşmaya devam ederim. Hepinize izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.